Hepinize merhaba, ben Gizem. Almanya'da yaşıyorum. Almanya'dan Hurghada'ya, Mısır'a tek başıma tatile geldim ve bence aynısını tek başınıza ya da değil, siz de yapmalısınız. Nedenini bu videomda 10 adımda açıklıyorum. Eğer Hurghada'ya tatile gelmeye karar verirseniz de videomun sonunda tavsiyelerim olacak. Onların da faydalı olacağına inanıyorum. Kaçırmayın derim. O zaman başlayalım. Almanya'nın birçok yerinden Hurghada'ya Corendon Hava Yolları ile uçuşlar mevcut. Corendon hem konforlu hem de bütçe dostu olması nedeniyle benim uzun zamandır severek kullandığım bir havayolu şirketi. Yakın zaman önce öğrendim ki Düsseldorf'tan da aktarma yapmadan Mısır'a uçuş sağlanabiliyor. Ekip güler yüzlü, yemekler sıcak, bütçem sarsılmadı. Yani henüz Hurghada'ya inmeden tatilimin başladığını hissettim. Yolculuk 5 saat sürdü. Telefonuma önceden indirdiğim filmi izleyip kitabımı okurken bitti zaten ya. Hurghada'ya gelmek için en önemli, en güzel sebeplerden bir tanesi Kızıldeniz ve bu sualtı dünyasını keşfetmek. Şimdi marinaya geldim. 2 saat kadar bir vaktim vardı ve 2 saatlik bir tur ayarladım kendime. Bu turla birlikte Kızıldeniz'i keşfedeceğim. Yani birlikte keşfedeceğiz. Böyle bir submarine deneyimi de yaşayabilirsiniz isterseniz. Şu anda biz burada Kızıldeniz ve sualtı dünyası şüphesiz ki Hurghada'yı minik bir balıkçı köyüyken turizmin cazip noktalarından biri haline getiren en önemli faktör. Ne zaman ki mercan resiflerini dalgıçlar keşfetmiş, o zaman Hurghada turistleri çekmeye başlamış. Şu an dünyanın dört bir yanından yılda 200 binin üzerinde turist Hurghada'ya dalışa gelmekte. Bunlar tüm gün süren turlar da oluyor. Sabahtan sizi eğitime alıyorlar ve birkaç dalma destinasyonuna götürülüyorsunuz. Ama dalmadan da Kızıldeniz keşfedilebilir. Benim yaptığım gibi birkaç saatlik denizaltı ve şnorkel turu alıp mercan resiflerini hala keşfedebilirsiniz. Kalacağınız otelden, marina bölgesinden ya da benim açıklamalara yazdığım linkten siz de turlara bakabilirsiniz. Hurghada'ya gelmek için en önemli sebeplerden bir tanesi de tabii ki bu çölde safari ve yıldızları, hatta Satürn'ü izleme imkanı. Cheers. Bu arada eğer aramızda Dubai'de safari yapmış olanlar varsa oradaki safariden gerçekten çok farklı. Hani ben çölde safari diye çok benzediğini zannediyordum ancak doğası farklı. Burası dağlık bir yer ve gerçekten oldukça keyifli. Şimdi çölde deveye bindik ve buraya çok keyifli bir ortama geldik. Evet, at binmek istiyorsanız eğer burada tura dahil olarak at da binebiliyorsunuz ve birazdan belki ben de at binerim. Burada çok tatlı bir ambiyans var, harika bir tur ayarlamışım. Belki de bütün turlar harikadır, bilmiyorum ama ben özellikle akşam olanı seçtim ve yorumları güzel olan bir tane buldum. Buraya has, şöyle has, şu alkolsüz içkiyi içiyorum. İçki demek istiyorum çünkü her şey sunumu vesaire her şeyi bir içki gibi. Tadı da çok güzel. Sadece alkol yok. Mısırlıların taktığı bu şallardan istedim ve benim için bunu jiple getiriyorlar şu anda. Akşam, yani güneş batmaya başladıktan sonra çöl bence daha da büyüleyici bir hale geliyor. O yüzden kesinlikle buraya gelirseniz akşam safarisi ben öneriyorum. Ve böyle çölde dağlık bir ortam görmek bence daha da büyüleyici. Deveye ve ata binebiliyorsunuz burada. Ve farklı, yani böyle bize alkolsüz içecekler hazırlamışlar. Bunları içtik vesaire. Yani keyifli bir ortam. Şimdi daha bunun akşam yemeği var, yıldızlara bakması var falan. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Hazırmış, hazırlanıyormuş yani. Ve birazdan bakalım ne yiyeceğiz. Herkes çok sıcak, çok tatlı. Yani ortam da çok güzel. Şimdi yemeklerimizi alacağız. Işıkları birazdan kapatacaklar ve burası
daha yıldızları görebileceğimiz bir alana dönecek. Show bitti, yıldızları izledik, akşam yemeğimiz bitti. Şimdi geri döneceğiz. Bizi otele kadar bırakacaklar. Yani inşallah. Ahmet nerede? Muhammed. Sabah gün doğmadan otelden alınıp Luxor'a doğru yola çıktık. İlk durağımız Antik Mısır'ın en büyük ve etkileyici yapılarından biri olan Karnak Tapınağı oldu. Karnak sadece bir tapınak değil, 2000 yıldan fazla bir süre boyunca firavunlar tarafından eklemeler yapılarak büyütülmüş devasa bir dini kompleks. Mısır'ın baş tanrısı Amun-Ra'ya adanmış burası. Sütunlar ve duvarlar rengarenk boyanmış ama zamanla maalesef ki renklerini kaybetmiş. Karnak, tanrılarla firavunlar arasındaki bağın sembolü olması nedeniyle Mısır'ın da simgelerinden birisi. Zaten öyle görkemli ki bir zamanlar Mısır'ın ne kadar güçlü bir medeniyet olduğunu size hissettiriyor. Hurghada'ya gelmenin en güzel yanlarından birisi de Luxor'a da günübirlik turların düzenleniyor olması. Hatta isterseniz piramitlere de turlar düzenleniyor günübirlik. Ancak ben Luxor'u tercih ettim. Hem biraz daha yakında hem de açıkçası görülebilecek daha fazla yer vardı. Çünkü burası Antik Mısır'ın başkenti ve şu anda ilk durağımızdayız. Gerçekten çok etkileyici burada yapılar. Özellikle iyi bir tur rehberine denk geldiğiniz zaman daha da etkileyici oluyor. Çünkü her şeyi, anlamını da size öğretiyor. Yani bu sadece bir müze gezmek değil, Antik Mısır'a dair bir eğitim almak gibi geldi bana şu anda. Tabii ki ben tur rehberimi de açıklamalara ekleyeceğim. Nereden ayarladığımı da açıklamalara ekleyeceğim. Muhakkak okuyun ve Mısır'a gelmişken sadece tamam denize girmesi de güzel, doğası da güzel, çöl safarisi de güzel ama burada müthiş bir tarih yatıyor. Buraya da ayarlayabiliyorsanız günübirlik gelmenizi tavsiye ederim. Sonrasında Krallar Vadisi'ne doğru devam ettik. Burası firavunların ölümlerinden sonra tanrılarla buluşacaklarına inandıkları için mezarlarını inşa ettirdikleri yermiş. Vadide yer alan mezarlar sadece birer gömü alanı değil, öteki dünyaya yolculuklarını simgeleyen özel odalar. Tutankamon'un mezarı ise vadinin en ünlü mezarı çünkü mezar neredeyse bozulmamış bir şekilde günümüze ulaşmış, dünya çapında büyük bir yankı uyandırmış. Ardından dünyanın en uzun nehri olan Nil üzerinde kısa bir tekne turu yaptık. Bu turumuza dahil değildi. Sonrasında tur rehberinin önerisiyle yaptığımız bir şey oldu. Yaklaşık 10 euroydu. Bence biraz fazla ödedik ancak tabii gelmişken Nil Nehri'nde bir tur yapmadan da olmaz diye düşündük. Hatshepsut Mısır'ın ilk kadın firavunlarından biri ama ona kraliçe değil, kadın kral demek daha doğru olur. Çünkü kendisini kral ilan etmiş, erkek kıyafetleri giyerek hüküm sürmüş ve üvey kardeşiyle evlendirilmesine rağmen iktidarı ele geçirip Mısır'ı uzun süre yönetmişti. Luxor'da bir tam gün geçirdim ve burası son durağımız. Tapınağı kayalara oyulmuş ve mimarisiyle göz kamaştıran bir yapı. Ben de açıkçası bu turda en çok buradan etkilendim. Çünkü Hatshepsut'un hikayesi sadece Mısır'ın tarihi açısından değil, firavunlar arasında bir kadın olarak da kendine nasıl güçlü bir yer açtığı açısından da büyüleyici. Buraya gelirseniz bunu muhakkak tavsiye ediyorum ve Luxor'u ziyaret edebilmek, Antik Mısır'ın eski başkentini görmek, Hurghada'ya gelmek için sebeplerden birisi. Çünkü günübirlik turlar düzenleniyor. Kesinlikle kaçırmayın. Çöl safarisi yapmak, Kızıldeniz'in sualtı dünyasını keşfetmek gerçekten çok güzel. Ancak Hurghada'ya gelmek için sebeplerden bir tanesi kesinlikle Ergona bölgesi. Burası Hurghada'nın Dubai'si diyebilirim. Lagunlarla oluşturulmuş bir proje bu Ergona bölgesi ve burada lüks otelleri görüyoruz. Ben şu anda Steigenberger Golf Otel'deyim. Gelin birlikte burayı keşfedelim ve Hurghada'ya gelmek için neden sebeplerden bir tanesi Ergona bölgesi, bunu görelim. Hurghada ile ilgili sorularınız ya da düşünceleriniz, önerileriniz vesaire varsa yorumlara yazın lütfen. Tatile gelmişken birçok şeyi aynı anda deneyimlemeyi sevenlerdenseniz benim gibi Ergona bölgesini kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü burada farklı lüks oteller mevcut ve bu otellerin her biri
farklı deneyimler sunuyor. Bunların hepsinden de faydalanabiliyoruz. Dünya mutfağına ait şık restoranların olduğunu görüyoruz. Golf seviyorsanız bunu da oynayabiliyorsunuz. Farklı su sporları mevcut. Hatta bu Elgona bölgesinde yılın bazı dönemleri film festivali bile düzenleniyormuş. Yani aktörler, aktrisler geliyor, film maratonları oluyor. Keyifli deneyimler. Burada her şey şıkır şıkır. Yani sevdiğim şey aslında hem Kızıldeniz'de şnorkel yapabiliyoruz, hem Antik Mısır'ı keşfedebiliyoruz, hem Kızıldeniz'i keşfedebiliyoruz, hem de burada lüks otel deneyimlerini yaşayabiliyoruz. Bu anlamıyla ben Hurghada'yı gerçekten çok sevdim. Hurghada'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi de farklı restoranları deneyimlemek oldu. Hani her zaman yerel mutfak ya da Mısır'a özgü şeyler yemedim. Onun haricinde farklı dünya mutfaklarından da şeyler tattım. Ve bence burada yemekler hem lezzetli hem de farklı dokunuşlar sunuyorlar dünya mutfaklarına. Bu da hoşuma gitti. Özellikle Marina'da bir Meksika restoranında et yedim ve bence çok özenliydi, çok keyifliydi. Ayrıca en güzel kısmı da bunun için astronomik ücretler ödemek zorunda değildik. Yani lüksü daha erişebilir fiyatları almak benim burada çok hoşuma giden şeylerden bir tanesiydi. Özellikle güzel, keyifli yemekler yiyebiliyorsanız bu da daha da çekici kılıyor. Elguna bölgesinde farklı mutfaklardan restoranlar var ve bayağı iddialı, başarılı kendileri. Bu da bunu deneyimlemek de çok keyifliydi. Hani hem Elguna'da hem Marina'da farklı güzel restoranları bulup dünya mutfağından şeyler denemek Hurghada'ya gelmek için sebeplerden birisi. Hurghada'ya gelmek için sebeplerden bir tanesi de buranın turistler için güzel, güvenli ve şık bir lokasyon olması. Bir kadın olarak tek başıma Mısır'a gelmekten korktum mu? Açıkçası ben korkmadım. Tek başıma belki Hindistan'a gitmek istemem ya da Güney Amerika'ya vesaire. Ancak Hurghada zaten çok turistler için tasarlanmış bir yer diyebilirim. Çok güvenli alanları var. Özellikle de hani şehrin tam göbeğine, sokağın ortasına gitmedim. Hani gece saatlerinde hiç gitmedim. Tamamen hani turistlerin takıldığı alanlarda gezdim. İşte Elguna bölgesi, Marina bölgesi ve diğer yaptığım aktivitelerde hep turlarla birlikte olduğu için bunda da bir sıkıntı yaşamadım. Güvenliğin yüksek olduğu yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Ne konusunda sıkıntı yaşadım? Çok ısrarcı olabiliyor satışçılar. Belki biraz kültür meselesi ama hani güvenlik açısından ben tek başıma bir kadın olarak sıkıntı yaşamadım. Yurt dışında tatil yapmanın biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir dezavantajı, gittiğimiz her yerde vize sıkıntımız var mı yok mu diye düşünmek. 2024 Ekim itibariyle Türk vatandaşları Hurghada'ya öncesinde vizeye başvuru yapmadan girebiliyor. Ne oluyor? Kapıda pasaportumuzu gösteriyoruz ve 25 dolar karşılığında Hurghada'ya vizemizi alabiliyoruz. Bu videoyu daha ileri bir tarihte izliyorsanız durumlar değişmiş olabilir. Belki vize tamamen kalkmıştır ortadan ya da belki öncesinden başvurmak gerekiyordur. Şu anda bu şekilde devam ederse vize sıkıntısı çok da olmadan gidebileceğimiz yerlerden bir tanesi Hurghada, 25 dolar karşılığında. Hurghada'ya gelmek için sebeplerden bir tanesi buranın yıl boyunca güneşli ve sıcak bir yer olması. Ne yazık ki Avrupa'da birçok yerde yaz bitti ama Hurghada'da yaz devam ediyor. Aslına bakarsanız yıl boyunca devam ediyor. Yani soğuklardan sıkıldığımız zaman vesaire de gelinebilecek bir yer olması, yıl boyunca güneşli olması Hurghada'yı çekici yapan şeylerden bir tanesi bana göre. Yaz sıcakları geçtiği zaman özellikle Luxor'un daha güzel bir hal aldığını söylüyorlar ve daha az kalabalık oluyormuş. Diğer yerlerde yaz bittiği zaman güzel, çekici, keyifli bir tatil destinasyonu olmaya devam edebilir Hurghada.
Hurghada tatilinin bütçemizi sarsmaması Hurghada'ya gelmek için en güzel sebeplerden birisi olabilir. Sezonda bile uygun fiyata uçaklar bulabiliyorsunuz, uygun fiyata oteller bulabiliyorsunuz. Burada hayat zaten pahalı değil. Tam olarak ne kadara patladı? Bunu da Hurghada ile ilgili yazdığım blog yazısında detaylı olarak açıklayacağım. Onun da linkini açıklamalara eklerim. Eğer böyle bir tatil, benim yaptığım tarzda bir tatil kaça patlar görmek istiyorsanız oraya bakabilirsiniz. Eğer saydığım bu 10 sebepten sonra Hurghada'ya gelmeye karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken bazı şeyleri söylemek istiyorum şu anda. Öncelikle para değiştirmek. Yani dolar ya da euro burada geçiyor evet, ama bence Mısır'ın kendi yerel parasına çevirdiğiniz zaman daha avantajlı oluyorsunuz. Özellikle turistik yerlerde dolar ya da euro ile ödeyecekseniz bir tık daha fazla, bazen bir tıktan da daha fazla ödemeniz gerekebiliyor. Bu yüzden muhakkak yanınızda Mısır pound'u olsun. Bir diğer şey, gelmeden önce eSIM almanız. Basistas'ta web sitemizde açıklamamız var. Onu da aşağıya YouTube'da açıklamaları ekleyeceğim. Bunu muhakkak atlamayın derim. Çünkü ben çok rahatını ettim. Hani gelmeden önce ne kadar ihtiyacınız olduğuna göre eSIM'i alıp aktif hale getirip sonra uçaktan iner inmez onu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta Uber kullanmak. Ben her yere Uber kullandım. Uber inanılmaz uygun fiyata geliyor. Almanya'da 20-30 euroya gideceğiniz yere burada 1 euroya gidebiliyorsunuz. Gerçekten komik rakamlar. Uber'de de şöyle bir trik yapmışlar. Siz Uber çağırdığınız zaman size Uber şoförleri bazen şey diye yazıyor. Nereye gideceksin? Şimdi nereye gideceksin diye yazdıkları zaman size Uber'i aradan çıkarıp kendi fiyatlandırmalarını teklif ediyorlar. Bu acayip komik, saçma, ama bunu demek ki kanan turistler olabiliyor. Buna kanmayın. Siz ısrarla Uber'i tercih edin. Orada herhangi bir pazarlık yapmayın. Çünkü Uber çok çok daha ucuz. Yani 10 euro dedikleri şey, işte 10 euro teklif veriyor mesela size. Ama zaten app kullansanız bir, hem daha güvenli, iki, 10 kat daha ucuz. O yüzden yapmayın yani. Bir diğer dikkat edilmesi gereken şey, ben dişlerimi fırçalarken bile kullandığım suyu içme suyu olarak kullandım. Burası farklı bir kıta, farklı bir ülke. Buranın bakterileri, virüsleri bizim vücudumuzun tanımadığı şeyler olabilir. Daha önceden Hindistan'a gittiğimde dişlerimizi fırçalarken bile içme suyu kullanmamız gerektiğini önermişlerdi. Hindistan'da bu benim aklımın bir köşesindedir hep. Ne zaman alışmadığım bir iklime, alışmadığım bir yere gitsem dişlerimi fırçalarken bile kullandığım su içme suyu olur. Mısır'da da bence bu geçerli, çünkü Mısır'da da virüslere alışmadığımız için, bakterilere alışmadığımız için hastalanabiliyoruz, midemizi bozabiliyoruz. Bunun olmaması için içme suyu kullanın. Ağzınızı çalkalasanız bile. Yani şimdiye kadar hastalanmadım. Umarım hastalanmadan geri dönerim. Hurghada ile ilgili sorularınız ya da düşünceleriniz, önerileriniz vesaire varsa yorumlara yazın lütfen. Ve bu tip içerikleri merak ediyorsanız tabii ki takipte kalmayı unutmayın. Ve benzer tatta farklı içeriklerde tavsiyeniz olursa bunları da yorumlara yazın. Sizden gelen yorumları dikkate alarak hazırlıyoruz içeriklerimizi. Bu yüzden ne tip içerikler yapmamızı isterseniz bunları da yorumlara lütfen yazın. Ve eğer Hurghada ile ilgili videomu beğendiyseniz tabii ki beğenilerinizi bekliyorum. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza da abone olun lütfen. Ve bize destek olun. Takipte kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.